Köpekler gibi bazı hayvanlar, çevredeki insanların algılayamadığı birçok şeyi algılayabilen keskin duyularıyla tanınırlar. Eğitime son derece duyarlı oldukları gerçeğiyle birleştiğinde insanlar, uyuşturucu, patlayıcı veya diğer pek çok şeyi tespit etmek için, onlar için her türlü kullanımı bulmuşlardır. Ancak hayvanları kullanan daha yeni ve çok heyecan verici bir araştırma alanı, hastalık tespiti veya daha spesifik olarak kanser tespitidir. İşte insanlarda kanseri gerçekten koklayabilecek 10 hayvan. 10 numara, fareler. 2021 yılında Kore'deki araştırmacılar, eğitimli farelerin akciğer kanseri varlığını gösterebilen koku üreten sıvı olan tolueni tanıyabildiklerini gösteren bir makale yayınladılar. Araştırmacılar, fareleri toluenin kokusunu aldıklarında, yüzen bir çıkıntıya atlamaları için eğitti. Onlara plastik torbalarda nefes alan insanlardan toplanan ve ardından mühürlenen, gerçek insan nefesi örnekleri sunuldu. Binden fazla testten sonra fareler, tolueni tespit etmede yaklaşık %82'lik bir doğruluk elde ettiler. 9 numara, arılar. İnsanların ölümcül hastalıkları tespit etmesine yardımcı olabilecek sadece memeliler değil, böcekler de işin içindedir. Arıların bir odadaki bir maddenin birkaç molekülünü bile algılayabilecek kadar güçlü bir koku alma duyusuna sahip oldukları, verem ve diyabet gibi hastalıkları tespit etmek için kullanıldıkları da bildirilmektedir. Ayrıca köpekler gibi hayvanlardan çok daha hızlı eğitilirler. Antenleri, insan nefesi örneklerinde olduğu gibi, eşzamanlı kokuların bir karışımındaki belirli kokuları, daha doğru bir şekilde algılamalarına izin vermektedir. 8 numara, güvercinler. Tamamen tuhaf olmasa da oldukça garip bir deneyde, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırmacılar, güvercinlerin meme kanserini görüntülerden tespit edip edemeyeceklerini test etmeye karar verdiler. Parmak ucu büyüklüğünde bir beyne sahip olmalarına rağmen, 1800'e kadar görüntüyü hatırladıkları ve insanları, yüz ifadelerini ve hatta alfabedeki harfleri ayırt ettikleri gözlemlenmiştir. Kanser araştırmasındaki güvercinler, kanserli dokuların mikroskobik görüntülerini, kanserli olmayan dokulardan ayırt edecek şekilde eğitilerek, doğru cevaplar için ödüllendirildi. Görünmeyen görüntüler sunulduğunda, görüntüler yakınlaştırılıp uzaklaştırılsa veya renkleri solsa bile, görüntüleri doğru bir şekilde ayırt edebildikleri de gözlemlenmiştir. 7 numara, karıncalar. Karıncalar, tıpkı arılar gibi, insan duyularından kaçan her türlü maddeyi algılamalarını sağlayan, oldukça hassas antenlere sahiptir. Kanserli tümörler tarafından salınan, bazı kimyasalların kendine özgü kokuları olabilmektedir. Ancak, bu kimyasalların bulunabileceği tek vücut emisyonu nefes değil, bileşikler idrarda da bulunmaktadır. 2023'te bilim adamları, karıncaların farelerin idrarında bu bileşiklere karşı çok duyarlı olduğunu keşfettiler. Bu listedeki diğer hayvanlar gibi, onlar da ödüllerle eğitildiler. Araştırmacılar şekerli su vermeyi bıraktıklarında, karıncalar, kanserojen bileşikler içeren idrar örneklerinin etrafında biraz daha kalarak ödüllerini beklediler. 6 numara, köpekler. İnsanlardan yaklaşık 10.000 ila 100.000 kat daha iyi koku alma duyusuna sahip olan köpeklerin, kanseri de koklayabilmesi şaşırtıcı olmadığı düşünülmektedir. Köpekler, bu listede daha önce bahsedilen karıncalar ve arılar gibi, nefes ve idrar gibi atıklarda kanseri tespit edebildiği anlaşılmıştır. Köpekler, nefes, plazma, idrar ve tükürükteki kanserleri tespit etmek üzere eğitilmiş olup, bazı kuruluşlar, kanseri doğrudan tespit etmek için köpek dişlerini kullanırken, bazı araştırmacılar ise, köpeklerin günlük yaşamlarını sürdürdükleri şekilde kanseri tespit edebilen, mekanik bir burun oluşturmaya yardımcı olma yeteneklerini araştırmaktadırlar. 5 numara, sirke sineği. Sirke sinekler aslında arılardaki koku alma reseptörlerinin yarısından daha azına sahiptir. Bilim adamları çalışmalarında, sinekleri belirli kimyasalların varlığını hissettikleri anda,
parlamaları için genetik olarak tasarlamayı başardılar. Bu çalışmada, sineklere meme kanseri hücrelerinin ve sağlıklı solunum dokusunun kokusuyla hava üflendi. Bilim adamları daha sonra kokuları algıladıklarında, sineklerin antenlerinde titreşen floresan desenleri mikroskopla gözlemlediler. 4 numara Solucanlar. Bu çalışmadaki solucanlar, 1 milimetre uzunluğunda, bahçenizde bulacağınız çamur yiyen solucanlardan çok daha küçük olan yaygın yuvarlak solucanlardır. Deneyde Koreli bilim adamları, sağlıklı insan hücreleri ve kanser hücreleri ile birlikte, mikroskop lamlarına yaklaşık 50 solucan yerleştirdiler. Solucanların yaklaşık %70'i, kanser hücrelerine doğru yol aldı. Kanser hücrelerinin neden solucanları çekmeye devam ettiği bilinmemekle birlikte, bilim adamlarının bir teorisi vardır. Kanser hücreleri, diğer solucan türleri için çekici olduğunu bildiğimiz, çürük elmalar ile aynı koku moleküllerinin çoğunu yaymasıyla olmuştur. 3 numara Çekirgeler. Keskin bir koku alma duyusuna sahip oldukları keşfedildiğinde, patlayıcıları tespit etmek için test edilmeden önce olmasa da, hastalıkları tespit etmedeki yöntemlerin keşfedilmesi doğal yollarla olmuştur. Ancak araştırmacılar, kanser hücrelerine yanıt verecek şekilde eğitmeyip, bunun yerine, kanserli ve sağlıklı hücreler tarafından üretilen gazlara, nasıl tepki verdiklerini görmek için, çekirgelerin beyinlerine elektrotlar bağladılar. Sonuç olarak, çekirgelerin sağlıklı ve kanserli hücreleri birbirinden ayırmaktan daha fazlasını yapabildikleri ortaya çıkmıştır. 2 numara Kediler. Kedilerin şaşırtıcı derecede iyi burunları olmasına rağmen, tam olarak netleşmiş bir durum yoktur. Bir köpeğinki kadar güçlü olmasa da, kedilerin burunları insanlardan önemli ölçüde daha fazla koku almaktadır. Ayrıca kokuları, köpeklerden ve insanlardan daha iyi ayırt edebildiklerine de inanılmaktadır. Henüz bilimsel bir çalışma olmamasına rağmen, bazı beklentiler de vardır. Örneğin 2010 yılında Franklin adında bir kadın, önceki gece kedisinin sürekli olarak kendisini pençeleyerek sıpladığı göğsünde, gizemli bir çürük belirdikten sonra, doktorunu ziyaret etmiştir. Daha sonra yapılan kontrollerde, meme kanseri olduğu anlaşılmıştır. Yine Kanada'da bir adamın, kedisinin sol tarafına ısrarla patisiyle vurması, onu akciğer kanserine karşı uyardığına dair, ifade vermesi de manşetlere taşınmıştır. 1 numara İnsanlar. Yukarıda listelenen birçok çalışmadan, kanserlerin kendine özgü kokuları olduğu, bu da insanların onları tanıyıp tanıyamayacağı sorusunu gündeme getirmektedir. Elbette burunlarımız diğer birçok hayvan kadar güçlü olmasa da, bununla birlikte İskoçya'dan bir hemşire, bazı insanların kanser kokusu almasının mümkün olabileceğini söylemektedir. Yine eski bir hemşire olan Joy Milne, kendisine Parkinson hastalığı teşhisi konmadan tam 12 yıl önce, kocasının teninin kokusundaki değişikliği fark etmiştir. Daha sonra, inanılmaz koku alma yetenekleri, Parkinson hastalığının ürettiği sebumdaki belirli molekülleri tanıyabildiğini gösteren, klinik araştırmalarda teste tabi tutulmuştur.